Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dosyalama işlemleriyle ilgili küçük iki örnek yapacağız. Evet, öncelikle bir dosyaya nasıl veri yazarız? Bunun bir örneğini görelim. Dosyamızı open fonksiyonuyla açıyoruz. Ve açmış olduğumuz dosyayı bir değişkene assign ediyoruz. Ki dosyayla ilgili bütün işlemleri bu değişken üzerinden gerçekleştireceğiz. Tabii ki open fonksiyonuna argüman olarak açacağımız dosyayla ilgili bir takım verileri bildirmemiz gerekiyor. Öncelikle dosyanın ismi. Şimdi biz yeni bir dosya yazacağımız için mevcut olan bir dosya ismi olmasına gerek yok. Dolayısıyla output.txt diye bir dosya oluşturacağız. Ve bu dosyayı yazma modunda açacağız. Dolayısıyla w'yu da argüman olarak ekliyoruz. Evet, şimdi bu dosyaya yazmak için bir veri üretelim. Hemen bir for döngüsü yazalım. Evet. Ve her iterasyonda dosyaya i'nin değerini ve i'nin karesinin değerini yazalım. Bunun için dosyamızın assign edildiği değişkenin write metodunu kullanıyoruz. Dolayısıyla write ve argüman olarak da ne yazacağımızı belirtiyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Şimdi daha önceden alışkın olduğumuz print fonksiyonu ile write metodunun en büyük farkı şu: print fonksiyonu oldukça gelişmiş bir fonksiyon. Ne yazacağınızı, ekrana ne yazacağınızı çok esnek bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Hani integer da gönderebiliyorsunuz, float da gönderebiliyorsunuz. Bunun çeşitli kombinasyonlarını istediğiniz şekilde ekrana göndermeniz mümkün. Yalnız write metodu print fonksiyonu kadar gelişmiş bir metot değil. Yalnızca ve yalnızca string verebiliyoruz argüman olarak. Dolayısıyla biz dosyaya göndereceğimiz her şeyi önceden string'e dönüştürüp daha sonra write metoduna argüman olarak göndermeliyiz. Bunu da str fonksiyonu ile yapıyoruz. Şu şekilde evet, i'nin değerini ve i'nin karesinin değerini, bunu da i çarpı i olarak yazalım, dosyaya yazacağız. Dikkat ettiyseniz bu iki string'i toplama operatörü ile ard arda ekledim. Şimdi yazma işlemi bittikten sonra, yani döngünün dışında, açmış olduğumuz dosyayı close metoduyla kapatıyoruz. Evet, programımız bu kadar. Şimdi write metoduyla ilgili eksiklerimiz var. Fakat bu haliyle bir çalıştıralım ve görelim sonucu. Hemen save edeyim ve çalıştıralım. Evet, programımız bitti, çalıştı. Ekranda bir şey haliyle görünmedi. Şimdi oluşturduğumuz dosyayı açalım ve bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi aslında burada i ve i'nin karesi olan değerler burada mevcut. İşte 0 ve onun karesi 0, 1 ve onun karesi 1, 2 ve onun karesi 4. Fakat hani biz dikkatsizce bunları eklemiş olduğumuz için böyle karmakarışık bir sonuç elde ettik. Dolayısıyla burada write metodunu kullanırken print'ten alışmış olduğumuz gibi değerleri, yazacağımız değerleri arka arkaya eklemek yetmiyor. Aradaki bütün boşlukları, virgülleri, newline karakterlerini de
bizim burada eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada öncelikle iki değer arasında bir boşluk ekleyelim ve satır bitimine de bir newline karakteri ekleyelim. Evet, bu şekliyle save edip çalıştırırsak, evet, bir kez daha çalışması bitti. Ve şimdi bunu reload edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık dosyamızda değerler düzgün bir şekilde yazılmış oldu. Dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, write metodunu kullanırken değerler arasındaki boşlukları ve newline karakterini kesinlikle unutmamak.